Dostlar günaydın. Bugün kameramı Vatikan'da açıyorum. Bugünkü gezim Vatikan gezisi olacak tamamıyla. Get Your Guide'dan aldım bileti. Bir hafta önce almıştım. Yaklaşık 35 euro. Türk parası olarak söylemek istemiyorum. Çünkü sizin seyrettiğiniz dönemde muhtemelen çok daha başka bir meblağa denk gelecektir. 30-35 euro civarı düşünebilirsiniz. Ama bilet almadan gelirseniz buralara, Karaborsa'da, orada hemen arkamda bulunan bayan çantasını unutmuş bir yerde ya da çalındı. Burada özellikle yan kesiciler çok fazla. Çok dikkat etmeniz gerekir. İnsanlar hep çantalarını önlerine alarak taşıyorlar. Buluşma saatine kadar 2 saat var. Hem birazcık bir şeyler izleyip bilgi edineceğim, okuyup size aktarmak için. Hem de küçük bir kahvaltı yapacağım şimdi. Burası Bar Pizzeria diye bir yer. Bir sandviç söyledim. Bir tane de cappuccino sandviç 7 euro, cappuccino da 3 euro, 10 euro civarında tutacak. İçeride görüşmek üzere. Kahvaltımı da göstereyim. Kahvaltım şöyle bir şey, şöyle bir sandviç, şöyle de bir cappuccino. Açıkçası fiyatlar Türkiye ile şu anda aynı. İleride nasıl olur bilmiyorum. Bu gezenler için sevindirici ama Türkiye'de yaşamak veya yaşayanlar için hakikaten biraz üzücü bir durum. Bana afiyet olsun. Burası da çok önemli bir sanatçı olan Rafael'in odası. Rafael ömrünün son 6 yılını buraya harcamış önemli bir sanatçıdır. 4 tane odası var burada. Önemli bir sanatçı olduğu için tam 4 oda ayrılmıştır. Özellikle freskler çok güzel burada. Konstantin odası olarak geçiyor burası. Konstantin biliyorsunuz imparatorluğun başkentini İstanbul'a taşıyan kişi ve ilk Hristiyan olan imparatordur. Michelangelo'yu çok beğenir Rafael. Hatta onun eserlerini gördükten sonra bütün sanat üslubunu tekrardan yeniden revize etmiş. Çok önemli bir sanatçıdır. Gerçekten buradaki freskler inanılmaz. Şu anda bakımda birçok yer. O yüzden size ben de görebildiğim kadarını gösteriyorum. Evet, nihayet Sistine Şapeli'ne ulaştık sonunda. Burası bu yerleşke içerisinde en fazla görülmek istenen yer. Papa'nın resmi konutunun olduğu yer aynı zamanda. Sistine Şapeli deyince aklımıza hemen Michelangelo geliyor. Michelangelo Rönesans sanatçıları içerisinde en meşhur olanlarından bir tanesi.
eserleri gerçekten muhteşem. Burada da tavana çizmiş olduğu Adem'in yaratılışı, son yargı freskleriyle gerçekten çok ünlü bir oda burası. Hristiyanlar tarafından çok ilgi görüyor. Size şimdi salonun içerisini göstereyim. Ayrıca Vatikan müzelerinden ulaşılıyor buraya. Vatikan müzeleri de toplam 1400 tane oda var. 1400 oda. Her birisinde 10 saniye harcayacak olsanız 4 saatten fazla bir zaman yapıyor. Buranın büyüklüğünün ne kadar devasa olduğunu ve nasıl bir zaman ayırmanız gerektiğini bu arada siz tahmin edin. Şimdi size Sistine Şapeli'nin tavanı ve duvarlarını göstereyim. Ve müzenin çıkışında da sizi böyle çifte sarmal şeklinde inenlerin ve çıkanların asla birbiriyle karşılaşmadığı Bremente merdivenleri uğurluyor. Evet, nihayet Vatikan'a hoş geldiniz. Vatikan biliyorsunuz İtalya'nın başkenti, Roma içerisinde dünyanın en küçük devleti. Katolik Kilisesi'nin merkezi ve Papa'nın ikametgahı olarak biliniyor. Hem gezelim hem de size burayla ilgili bilgileri vermeye devam edeyim. Evet, uzun bir beklemenin ardından Aziz Petrus Bazilikası'nın içerisindeyim. Sadece güvenlikten geçmek için yaklaşık 2 saat beklenebiliyor. Buraya giriş ücretsiz. Hristiyanlık için de çok önemli bir yer burası. Aziz Petrus demişken biraz kendisinden bahsetmek lazım. Kimdir Aziz Petrus? Hristiyanlıkta çok önemli bir isim. Hazreti İsa'nın havarilerinden biri. Ondan sonra gelen ikinci kişi olarak nitelendirilir. Hristiyanlığı yaymak için Tarsus'tan yola çıkar. Daha sonra Yunanistan'a, daha sonra Roma'ya gelir. Ancak Roma'da Hristiyanlık o dönemlerde biliyorsunuz yasaktır. Yakalanır, idam cezasına çarptırılır. Çarmıha gerilecektir ancak İsa ile aynı olmasın diye ters çarmıha gerilir. Ve o zamandan bu zamana Petrus çarmıha diye bilinen bir çarmıh vardır. 300 yıl sonra Roma'da Hristiyanlık kabul edilince kim zamanında Konstantin döneminde buraya ayrı bir önem verilir. Onun adına bir bazilika yapılmak istenir. Onun buraya gömüldüğü düşünülür. Hazreti İsa yaşadığı dönemde ona demiştir ki sen benim için önemli bir insansın. Adın taş anlamına geliyor. O yüzden senin yatmış olduğun yerdeki taş benim için çok önemli olacaktır der. Ve o yüzden buraya ayrı bir önem verilir. Yapıldıktan yaklaşık 1000 sene sonra tabii ki buraları eskir. Tekrardan yapılmak istenir ve çok önemli iki isim Michelangelo ile Bernini buraya imza atan isimlerdir. Michelangelo özellikle iç tarafta, Bernini ise dış tarafta sanatını konuşturmuştur. Burada zaten Michelangelo'nun çok önemli eserlerinden birisini de biraz sonra göreceğiz. Hadi hem gezelim hem de ben size bilgileri anlatmaya devam edeyim. Buraya ayrı bir önem verilmiştir demiştim. Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel kilisesi yapılmak istenir. Tabii onda da hedeflerden bir tanesi şu gördüğünüz kubbedir. En güzel, en büyük derken tabii ki Ayasofya'ya atıf yapılmaktadır. Burası oradan daha büyüktür. Burası sadece bir bazilika değil aslında. Aynı zamanda bir sanat galerisi, freskler, heykeller, mihrap. Her anlamda burası dünyada Hristiyanlık adına gerçekten çok önemli eserlerin bulunmuş olduğu bir mekan. Bazilikanın içerisinde Michelangelo'nun çok büyük emeği vardır ancak buranın tamamlanmasını kendisi göremez çünkü yapımı yaklaşık 100 yıl sürer.
Burada bazilikanın her tarafında bakım çalışmaları var. Gördüğünüz gibi çok detaylı bir şekilde çalışılıyor. İskelet kurulmuş resmen. Adım adım yukarıya kadar çıkıyorlar. Burası da Aziz Petrus'un mezarın olduğu düşünülen yer. Hemen etrafında 4 ayaklı bir yapı var. Şu anda onların çalışmaları olduğu için canlı halini size gösteremiyorum. Bulursam resmini koyacağım buraya. Baldaken 4 ayaklı çatısı olan yapılara deniyor. Buradaki ayaklar bronzdan yapılmış. Hatta burada o kadar çok bronz kullanılmış ki Pantheon'un çatısından dahi bazı parçalar sökülüp getirilip burada kullanılmış, yeterli bronz bulunamadığı için. O yüzden de tarihteki en önemli Baldeken yapılarından bir tanesi burasıdır diye tahmin ediyorum. Buradaki vaaz verilen ayin yapılan yer de, yani mihrap da gerçekten çok etkileyici. Hemen şurada ortada altın top gibi bir şey var. Onun kızıl elma olduğu düşünülüyor. Kızıl elma neydi? Osmanlılar için İslam inanışında ulaşılması gereken hedef ülke olarak düşünülüyordu. İstanbul'un fethinden sonra da Kızıl Elma'nın burası olduğu söylenir tarihte. Buradaki heykellerden en ilginç olanlardan bir tanesi de hemen şurada arkamda görmüş olduğunuz Papa 7. Alexander'ın heykeli. Burada 4 kadınla birlikte tasvir edilmiş. Hemen alt tarafında bu 4 kadını görebiliyoruz. Ve bir tane de iskelet var. İskelet yukarıyla tezat bir renkte sarı olarak, çünkü altından inşa edilmiş. Elinde de bir kum saati var. Bize hayatın ölümlü olduğunu ve ölümü yakın olduğunu anlatıyor. Bu da gerçekten çok etkileyici heykellerden bir tanesi. Evet, şimdi de Michelangelo'nun en önemli eserlerinden birisinin önündeyiz. Pieta. Pieta, Hazreti İsa'nın cansız bedeninin Hazreti Meryem'in kucağında salınışına veriliyor. Dünya üzerinde birçok örneği var bunun. Ancak Michelangelo'nun imzasını taşıyan eser bu. Bu eser birçok açıdan çok önemli. Hazreti Meryem burada Hazreti İsa'yı çarmıhtan alıyor. Cansız vücudu, bu vücudun betimlenişi, Hazreti Meryem'in yüzündeki o masumiyet, eteğinin dökülüşü, bunların detaylı bir şekilde betimlenmesi gerçekten bu heykelde çok güzel bir şekilde gösterilmiş. Onun haricinde bunun önemli olmasının başka sebepleri de var. Bu eser Michelangelo'nun 24 yaşında yapmış olduğu bir eser. Sadece bu eserden yola çıkarak, ne kadar güzel olduğuna bakarak Michelangelo'nun ne büyük bir sanatçı olduğunu da bu şekilde anlayabiliriz. Burada Meryem'in yüzü çok genç tasvir edilmiş. Bunun iki sebebi olduğu söyleniyor. Birincisi Meryem'in masumiyetine işaret etmek için. İkincisi de Michelangelo'nun sevmiş olduğu bir kadının yüzü buraya tasvir edilmiş deniyor. Aksi takdirde Hazreti İsa ile aynı gençlikte, aynı durumda olması mantıksız olurdu. Burası daha önce bir cam mekan arkasında sergileniyormuş. Ancak şu anda cam mekan kaldırılmış. Çünkü 1970'li senelerde bir vandal tarafından buraya bir saldırı olmuş. Zannedersem şimdi onun da uygun olmadığını ve cam mekanın kaldırılmasına karar verilmiş. Bu açıdan da benim buna rastlamam açıkçası kendi adıma sevindirici bir şey oldu. Ayrıca son bir bilgi daha vermek istiyorum. Michelangelo'nun neden imzasını taşıyor bu eser? Çünkü onun Floransa'da yapmış olduğu eserler daha sonra
Roma'ya getirilip antik çağda yapılmış eserler olarak satıldığı için Michelangelo artık buradaki eserlerini imza atmaya başlamış. Bu da ekstra bir bilgi olarak kulağınızın bir yerlerinde kalsın. Bazilika'nın hemen çıkışında sizi böyle kocaman bir meydan karşılıyor. Bu meydanın adı Aziz Petrus Meydanı. Hemen ortasında bir obelisk var, yani dikili taş. Mısır'dan getirilmiş bu dikili taş. Burada Papa her hafta Bazilika'nın balkonundan konuşma yapıyor. Burada on binler, yüz binler Papa'yı dinliyor. Burada Papa'dan, vaazlardan bahsetmişken hemen bir ismi hatırlatmakta fayda var. Kimdir o isim? Mehmet Ali Ağca. Mehmet Ali Ağca 1981 senesinde Papa'ya bir suikast girişiminde bulunur, biliyorsunuz. Papa biliyorsunuz bu suikasttan sağ olarak kurtulur. Daha sonra Mehmet Ali Ağca'yı affeder. Hatta aradan birkaç sene geçtikten sonra onu hapishanede ziyaret eder. Şimdi bu suikastın neden olduğu hala bilinmiyor açıkçası. Karanlık bir perde, ama iki teori var ortada. Birisi komünizme karşı olan Papa'nın Sovyetler Birliği tarafından bu şekilde suikasta kurban gittiği. Öteki senaryoda ise, öteki teoriye göre ise Papa olmak isteyen kardinallerden birisinin böyle bir suikast girişiminde bulunduğu doğrultusunda, dediğim gibi bu hala da aydınlanamamış bir gizem olarak tarihte yerini alıyor. Meydanın her iki tarafında binaların üzerinde heykeller görüyorsunuz. Burada 140 tane heykel var. Bu heykeller kime ait derseniz burada papalık yapmış ve azizlik unvanı verilmiş kişilere ait bu heykeller. Bernini tarafından tasarlanıyor bunlar ve oldukça ihtişamlı. İşte Papa'nın da motat konuşmalarını yapmış olduğu Bazilika'nın hemen önündeki balkon burası. Buranın koruması nasıl yapılıyor derseniz İsviçre askerleri tarafından yapılıyor. Sebebi de şu: bundan 500 sene önce Almanya buraya bir saldırıda bulunur. O zaman İsviçre buraya 147 asker gönderir ve onların hepsi burada şehit olur. İşte o günden sonra bir gelenek başlar ve buranın koruması sadece İsviçre tarafından yapılır. 135 civarında Katolik olmak kaydıyla burada yaşayan İsviçreliler buranın korumasını sağlıyorlar. Kıyafetlerinden anlarsanız bunları, gerçekten renkli güzel kıyafetleri var. Bu da böyle detay bir bilgi olsun. Roma'ya geldiğiniz zaman Vatikan mutlaka ziyaret etmeniz gereken bir yer. Bildiğiniz gibi Vatikan dünyadaki en küçük devlet olma özelliğini koruyor. Yaklaşık 1000 nüfusu var ve bunların %85'ini erkekler oluşturuyor. Kadın ve çocuk nüfusu burada çok az. Belki de ondan dolayıdır şarap tüketimi burada çok fazlaymış. Çok ilginç bir bilgi. Kendine ait küçücük de olsa bir tren yolu, kendine ait parası, postanesi olan bir devlet. Geliri müzelerin girişlerinden, hayır kurumlarının bağışlamış olduğu bağışlardan geliyor. Kendine ait yasası da var. Dediğim gibi buraya geldiğiniz zaman Vatikan'ı ve bu Aziz Petrus Bazilikası'nı ziyaret etmek isterseniz öncelikle şunu söyleyeyim: burası müzeler bölgesinden farklı bir yer. Girişi farklı. Aralarında 1-1,5 kilometre mesafe var. Buraya giriş ücretsiz, ancak çok fazla sıra oluyor. Sadece güvenlikten geçmek için bile 2 saat, 2,5 saat kuyruk beklemek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden burayı sabah saatlerinde ya da akşam serinlikte halletmenizi tavsiye ederim. Ama girişte kıyafet zorunluluğu var. Erkekler için Sistine Şapeli gibi değil, şorta izin veriliyor, ancak bayanlar için bacaklarının açık olması istenmiyor. Ama girişte de sonuçta bir tül veriliyor. O şekilde örterek girebiliyorsunuz. Evet, ben şimdi yavaş yavaş artık burayı terk ediyorum. Size bahçeden de birazcık görüntüler çekip göstereceğim. Umarım bir başka gezi videosunda görüşürüz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı, sorularınızı videonun altına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın efendim.
Evet, sonunda günü bitirdim. Bugün gerçekten çok yoğun bir gün oldu. Vatikan, Bazilika derken çok sıcakta kalmak zorunda kaldım. Çok ayakta kaldım. Gerçekten yoruldum. Günü ve güneşi güzel bir yerde batırmak istedim. Reels'larda da görmüştüm burayı. Bir arkadaş tavsiyesi de aynı zamanda. Oro Bistro olarak geçiyor. Google'a yazdığınız zaman yeri gösterecektir. Bir binanın 6. katında, çatı katı burası. Şöyle etrafı göstereyim size. Güzel bir ambiyansı var. Akşam saatlerinde burayı tercih ederseniz özellikle çok güzel olur. Şöyle de bir manzarası var. Hemen bir domun yanında. Işıklar yanınca eminim daha güzel olacaktır burası. Fiyatları da gayet güzel. Bir bira söyledim sadece şimdilik. Akşam birası olsun dedim. Küçük bir bira ama yanında şöyle bir tabak getiriyorlar. Bu ekstra değil. Biraya 13 euro yazıyorlar. Bence gayet mantıklı ve güzel. Evet, şimdi bana afiyet olsun, akşam sefası olsun.